Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi altına gümüş hızlıca bir bakalım. Platin, paladyum ve Brent petrol için videonun sonunda bir açıklamam olacak. Onu takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdi gümüşle başlayalım. Gümüşte aslında önemli bir direnç bölgesine yaklaştık. Bakın yukarıda 35.46, 34.65 direnci çok önemli bir direnç aslında. Bunu da şöyle göstermek istiyorum. Bakın geçmiş 2011 yılına gittiğimizde 49-50 dolar direncine geldiğinde bir satış süreci yaşandı ve sonrasında da bakın şu gri alana sıkışan 2 senelik bir süreç geçirdik. 2013'e geldiğimizde bu 2008 krizinde Fed'in yaptığı toksik varlık alımları vardı. Bunları satacağı ve buradan elde ettiği dolarları da yakacağı söylemiyle birlikte bu destek bölgesinin kırıldığı bir süreci takip ettik. Oldukça sıkıntılı bir süreçti emtialar için. Şu anda da gümüşte gene bu yatay bandın direncine ulaşmış durumdayız. Fakat bakın bu şu demek değil. Buradan tekrar bir satış gelecek, düşeceğiz, mahvolacağız diye bir şey yok. Fakat videolarda çok fazla uçacak kaçacak şeklinde yorumlar alıyorum. Düzeltmelerin derinleşmesi durumunda gelinebilecek seviyelerden bahsettiğimde bu seviyelerin imkansız olduğunu iddia edenler var. Benim burada söylemek istediğim şey yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bu analizlerde verdiğim destekler korunduğu sürece bu önemli gördüğüm dirençlerin kırıldığı süreçler yaşanacak, evet. Ancak beklenmedik durumlara karşı da sermayemizi korumamız, karlılığımızı korumamız şart. O nedenle de düşer mi çıkar mı ne olacak diye bakmak yerine grafiklerdeki arz talep değişimlerini takip etmek çok çok önemli olacak önümüzdeki süreçte. Şimdi özetleyecek olursak direnç olarak yukarıda 35.46-34.65 bölgesini takip ediyoruz. Bu direnç kırıldığı takdirde gene 2011'den gelen önemli bir başka direnç bölgemiz 37.50-36.90 bölgesi olacak. Bu dirençler korunduğu sürece piyasanın tekrar bu bölgeden bir düzeltme sürecine girme ihtimali var. Burada da aslında iki bölgeyi kontrol etmemiz gerekir. Birincisi 28.74'ten başlayan şu yükseliş süreci, bunun düzeltmesi ancak aşağıda 32.85 kırıldığı takdirde başlayacak. Aksi takdirde tepede yatay bant hareketi takip ederiz. Bu tarz bir kırılım gelecek olursa da 30.97-30.68 desteği maksimum düzeltme sınırı olacaktır. Bu bölgeye kadar yaşanan satışlarda herhangi bir sorun yok. Düzeltmemizi yaptık, tekrar yükselişe geçiyor deriz. Fakat bu tarz bir geri çekilmede başka bir oluşum da olacak burada. Bakın şu son talep kadar arz gelmiş olacak. Dolayısıyla bu arz talep dengelenmesini de takip etmemiz gerekir. Yatay bant habercisi olabilir bu tarz bir geri çekilme. Bu noktada da 4 saatlik grafiklere geçtiğimizde düzeltmenin başladığını söyleyebilmemiz için 33-39 altında hareketler görmemiz gerekir. Bu destek kırılacak olursa da aşağıda 32-12-31-80 bölgesini takip ediyor olacağız. Bu maksimum düzeltme sınırıdır. Gene bu bölge korunduğu sürece herhangi bir sorun yok. Şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak 31-86 kapanışlar görünümü oldukça bozacaktır. 31.5'larda bir ara destek bölgemiz olsa da ana beklentimiz 30-80'lere kadar geri çekilmek olacak. Ve bakın bu da sadece yatay bandın habercisi olacak. Düşüş trendinden bahsedebilmek için bu bölgenin de kırılması gerekiyor. Ancak şu an bakın daha hala tepede yatay bantta kararsız bir süreç geçiriyoruz gümüş özelinde. 33-39 korunduğu sürece bu yukarıda önemli gördüğüm direnç bölgesinin kırılma ihtimali güçlü olmaya devam edecek. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında gene hatırlarsanız şu düşüş sürecinde bir düzeltmenin dahi başladığını söyleyemediğimiz bir süreç yaşıyoruz demiştik ve şu tepedeki yatay bant hareketi takip edilecekti. Bunun direnci oldukça güçlü alımlarla da kırıldı. Bu kırılım sonrasında bizim şu yatay bandın hedeflerini belirlememiz gerekiyor. Yukarıda 3080-3205 bölgesi. Şimdi bu hedeflere giderken de aslında bizim kontrol etmemiz gereken hangi seviyelerde düzeltmelerin başlayacağı, hangi seviyelere kadar olası geri çekilmeler düzeltme olarak kabul edeceğiz, hangi bölgeler
bölgeler kırılırsa ancak piyasanın satışa döndüğünü söyleyebiliriz. Bu bölgeleri takip etmemiz gerekir ki bu yükseliş sürecinde elde ettiğimiz karı koruyabilelim. Bu noktada da altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu bölge karşımıza çıkıyor. 3005-2992 bölgesi, bu destek kırılacak olursa altında bir düzeltme sürecine girdiğimizi söyleriz. Ve 2917-2906'ya kadar olan geri çekilmeler düzeltme olarak görülür. Ve bu bölge korunduğu sürece tekrar piyasanın yükselişe geçme ihtimali taşıdığını bileceğiz. Fakat bu destek kırılıyorsa düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini söyleriz. 2876 bir ara destek bölgemiz olsa da ana beklentimiz tekrar satışların 2858-2832 bölgesine kadar devam etmesi olacak. Ancak şu an için yukarıda 2993 desteği korunduğu sürece bir düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz ve tepede yatay bant hareketini takip ederiz. Yukarıda 3045 geçildiği takdirde de ilk hedefimiz 3080 olacak. Evet, altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Platin, paladyum ve Brent petrol için ayrı bir video oluşturdum. Bu videonun açıklama kısmına onun linkini koyacağım. YouTube'un algoritma probleminden dolayı o videoyu ayrı bir kanalda paylaşmaya karar verdim. Platin, paladyum ve Brent petrol takipçileri o kanalın linkini açıklamalarda bulabilir. Aynı zamanda videonun da linki açıklamalarda olacak. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.